İşte bu bir tek yengeç. 3 kişi doyar, gövdem kadar var. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştim. Japonya'da bunları yiyorlar işte. İşte Japonya'da bizim Türk dönerini böyle satıyorlar. Ha Türkiye'nin herhangi bir yerinde para harcamışım tatil için. Ha Japonya'da bunu net açık sizlere söyleyebilirim. Üstüne bir de vize de yok. Rahatça gelebiliyorsunuz. Is it real? Real. Hediyelik eşya gibi paketlemiş yengeci Şafak. Bu kaçıncı seviye ya? Şu huzurun güzelliğine bakar mısınız? İnanmayacaksınız ama buranın kuzeyinde, yukarısında Rusya var. Baksanıza bugünkü akşam yemeğimiz bu. Şöyle bir yaratık. Çok sevdim burayı. Şahane bir Japonya Sapporo gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Japonya ayağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım her şey harika geçiyordur. Ben çok heyecanlı, çok mutlu ve çok keyifli bir şekilde Japonya'yı geziyorum. Yüzümden de anlayacağınız üzere birazcık uyku mamurluğu ve yorgunluk var. Çünkü başka bir yere geldim şu anda. Tokyo'dan ayrıldım. O yüzden birazcık yollarda geçti. Erken kalktım ama harika bir gün bizi bekliyor. Çünkü şansımıza hava muhteşem. Bildiğiniz üzere daha önce Tokyo'dan başlayan yolculuğumuzda size hem Tokyo'yu hem Japonya'yı anlatmıştım. Eğer Japonya'ya gelecekseniz ve benim videolarıma güveniyorsanız açıklamaya bıraktığım sıralı Japonya videolarımı izlemeden baştan sona Japonya planı yapmayalım. Önce bunu bir netleştirelim, videonun başında söyleyeyim. Çünkü ben bu gezimde, bu videolarında sadece Tokyo ve Sapporo'ya dair vloglar yapacağım size. Ama ne Kobe, ne Nara, ne Hiroşima, ne Kyoto, işte Osaka gibi yerler olmayacak. Bu seferki amacım kuzey demiştim. O yüzden gezi rehberleri istiyorsanız, böyle kapsamlı bir Japonya videoları istiyorsanız onlara bakarsınız. Ben şu anda Tokyo'dan uçağa bindim ve Hokkaido adasının olduğu Sapporo kentinde, başkentlerinde olduğu bir adaya geldim. Burası Japonya'nın ikinci en büyük adası. Daha çok balıkçılıkla ve yeşille, doğayla iç içe olan bir coğrafyada geçim kaynağını sağlayan halkın olduğu daha kırsal bir yer. Daha önceden gelmek istedim. Yıllardır hayalimdi ama bir türlü denk getirememiştim. Kısmette bu seneyeymiş. Amacım da buradaki birazcık daha küçük köyleri, kasabaları, kırsal yerleri görmekti. Böyle bir otelde kaldım. Bunun da açıklamaya bırakırım detayını. Oradan bakarsınız. Arkadaşlar 2000 liraya, 2500 liraya kişi başı burada otellerde kalabiliyorsunuz. 1500 liraya falan hosteller var. İnsan nasıl bu Japonya'ya diye düşünmeden edemiyor. Japonya'ya gelmek için en iyi zamanlar bence. Mevsimde güzel şansınıza harika tatil yaparsınız. Benim bulunmuş olduğum bu kentte aslında kış sporları ile ünlü bir yer. Ama aynı zamanda baharları da çok güzel oluyormuş. Yürüyüşler, kentleri dolaşmak, doğada kaybolmak için. O yüzden ben birazcık bahar kısmını kullanacağım. Malum kışı hiç sevmiyorum. Şimdi otelimizden çıkacağız. Bu girizgahı yapmam lazım, size anlatmam lazım ki hikayeleri bir anlayıp nasıl buraya geldim, neden geldim bilin istiyorum. Sizlere daha çok gezi rehberi çıkarmak için. Şimdi bu otelimizden çıkacağız birazdan. Kentin merkezine doğru şöyle dolaşmaya başlayacağız. Güzel bir kahvaltı yaparız. Sonra ben sizi kentin içinde gezdiririm. Kente dair bildiklerimi anlatırım. Sonra bir seyir tepesine çıkarız. Sonra gece hayatını yaşarız. Ondan sonra da kapanış. Ama video başlamadan önce şöyle bir videoyu durdurup böyle bir güzel yorumlarınızı yazarsanız, videoyu beğenirseniz böylece videolar hem sizin önünüze çıkar sonradan haberdar olursunuz hem de algoritma bu şekilde bizi desteklediği için bizim videolarımızı sizlere eriştirir. Sizin için çok küçük bir süre bu. O yüzden video başlamadan bana bu şekilde destek olursanız çok mutlu olurum emeklerimin karşılığında. O yüzden hanımlar beyler beni günün hangi saatinde izliyorsanız sizlere afiyet olsun. Çaylar çekirdekler hazırsa güzel bir akşam keyfi yapın. Bana da şahane bir Japonya Sapporo gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. Şimdi önce bir haritadan dersimize çalışalım her zamanki gibi. Türkiye şurada. Bunlar da bu arada sarı olanlar benim dünyada gittiğim yerleri, pinlediğim noktaları temsil ediyor. Japonya şöyle bir 6000 tane adanın olduğu bir hat aslında. Aşağıda daha çok gezilecek yerler şu şekilde oluyordu. Size anlattığım yerler. Tokyo burasıydı. Şura. Biz de bu Hokkaido adasının Sapporo kentindeyiz. O da şurası. Şöyle bir merkezdeyiz şu anda. Kaldığımız otel bu. Sapporo Prince Hotel.
Gideceğimiz restoranda bir kafe, yani böyle güzel bir güne başlayalım dedik. Şu Atelier diye bir yer. Şimdi buraları gezmek çok basit. İç hat uçuşları, trenler, metrolar, ne ararsanız var. Ama en azından bir ülkenin konumunu anlayarak ne nerede görmüş olup plan yapmak daha kolay olabilir. Şimdi kahvaltıyı yapmaya giderken de size burayla ilgili çok ilginç şeyler anlatmaya başlayacağım. Ama bir enerjiyi alalım hadi. Gelin bir güzel bir kahveyle, bir şeylerle, artık kahvaltıdan kastım peynir zeytin değil asla. Ne bulursak onunla güne başlayalım. Ne kadar güzel bir hava var. Bakar mısınız arkadaşlar? Pırıl pırıl cam gibi bir Japonya sabahı. Kahvaltıya giderken böyle kentin içerisindeki geniş caddeler bizi karşılıyor. Bütün Japonya'da ışıklarda aynı sesi duyarsınız. Bakın bu. Ne kuşuydu, ismini unuttum. Ve yine ilginç olanı, helal olsun, burada da bisiklet kullanımı çok yaygın. Bisiklet parkları var. Çok güzel bir şehir yapmışlar. İlk izlenimim dün arabayla gelirken de şöyle bir yolda biraz bakındım etrafa. Dün trenle gelirken manzaraları izledim. Sonra merkeze indim. Otele gelirken etrafa biraz baktım. Gerçekten bu şehir de çok tatlı, çok güzel, tertemiz, pırıl pırıl bir yere benziyor. Her yer o kadar güzel kokuyor ki. Böyle bir kafe. Ev gibi. Hello. Good morning. Çok tatlı insanlar. Aslında çok tatlılar da dil bilmiyoruz. Onlar da İngilizce bilmiyor. Hatta dün birilerine sordum. Dedim ki niye bu kadar asosyaller? Yani niye çok mesafeliler? O kadar robot gibiler ki sadece görevlerini yapıyorlar. Hiçbir iletişim kurmuyorlar. Dil bilmedikleri için utanıyorlar. O yüzden menü. Arigato. Ondan birazcık böyle mesafeli oluyorsunuz. O Bali'deki sosyallik hak getirir. Gittiğiniz her yerde de size böyle su veriyorlar, ikram. Menü geldi. Şöyle kekler var. 500'e falan satıyorlar. 3 dolar yaklaşık olarak. Şöyle kara kaplı bir defter geldi. Menü. Bayağı iyi bir kahveci burası ya. Menüsü falan çok güzel. Ya genelde 3-4 dolara da kahve içebiliyorsunuz Japonya'da. Şimdi böyle kahve yanına da bir şeylerle güne başlayacağız. Hadi bakalım. Bazen insan menemen, sucuklu yumurta, zeytin, peynir arıyor. Ama sonra diyorsun ki sen bunun için bir yola çıktın. Özleme, unut. Bilinçaltını unutturmaya çalışıyorsun. O yüzden ben buralara geleceğim, gezeceğim. Kahvaltı benim için çok önemli diyorsanız Japonya'ya gelmeyin. Benden size öneri. Çünkü kahvaltı çok sıkıntı burada. Pilav yiyorlar kahvaltıda ya. Ve balık yiyorlar mesela. O yüzden zorlanabilirsiniz. Bizde yalan yok biliyorsunuz. Ne yaşamışsam, ne görmüşsem, ne tecrübe ettiysem onu aktarıyorum. Sizleri de çok iyi tanıyorum. O yüzden böyle bir yorumum olsun. Şöyle bir kek yiyorum. Tamamen güne başlamak için yediğim bir şey. Doyuma umudum yok yani. Çünkü bugün çok güzel deniz mahsulleri yiyeceğiz. Bayağıdır yemiyorum. Hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi hiç bilmediğim ülkede, hiç bilmediğim bir şehirde sabah kahve içmek. Yani dünyadaki bence en büyük zenginlik bu olsa gerek. Sağlığın yanında. Çok güzel. Ama buraların kahveleri sert oluyor, aklınızda bulunsun. Japonya'da hiç hafif kahve içemiyorsunuz. Nedense çekirdekleri öyle. Güzel başladık güne. Enerjimiz yerinde. Sizi bugün çok büyük pazarlara da götüreceğim. Aynı zamanda böyle ilginç şeyler de göreceğiz. Böyle bir hafiften tırtıklayarak güne başladık. Hadi gezimize başlayabiliriz artık. 2 milyon kişinin yaşadığı bir yer burası. Daha çok kırsal hayatla öne çıksa da aynı zamanda finans merkezleri, fabrikalar ve daha aslında Japonya'nın o ekonomik gücünü yansıtan birçok güce de sahip. Ama bununla beraber üniversiteler bölgesi ve bulunduğumuz yerde de Sapporo Üniversitesi var. Çok meşhur Hokkaido Üniversitesi diye de geçiyor. Onun da böyle bir botanik bahçesinin olduğu yer var. Şimdi bugün burada şansımıza baharda olduğu için güzel bir festivale denk geldik. Şöyle bir dolaşacağım burada. Bakalım neler yiyip neler içiyorlar. Güzel kokular da geliyor burnuma. Böyle onların günlük bir panayırını görelim. Kruvasan herhalde dünyanın resmi yemeklerinden biri oldu ya. Her yerde kruvasan var. Burada da çok seviyorlar. Mangal için ölüyorlar. Harika mangallar yapıyorlar. Ve bu mangalın 2 adı var. Japonya'da çok mangalcı görürsünüz. Arkamdakiler gibi kendi yapanlar da var. Yani size getirenler, sizin mangal yaptıklarınız da var. Eğer gittiğiniz restoran
böyle mangalda tavuk yapıyorsa buna yakitori diyorlar. Eğer et yapıyorsa da yakiniku diyorlar. Bu şekilde yemek yerken Google'dan aratabilirsiniz. Bir de shabu shabular var. Bu suda, kaynar suda pişirilen, böyle Çin'de minde de çok görürsün Kore'de de, ama ben onları çok sevmiyorum şahsen. Bu bize daha yakın oluyor. Şu ana kadar Japonya'da bir kere bile ne kötü balık, ne kötü tavuk, ne de kötü et yedim. Özellikle gittiğiniz mekanlarda bu şekilde kömürde yapıyorlarsa da tercihinizi bundan yana kullanın. Çünkü kimisi gazla da yapıyor. Bu daha lezzetli oluyor. Bunların ünlü bir de etleri var. Cengiz Han'dan esinlendikleri. Onu da gösteririm size. O çok ilginç mesela. Ama eti çok seviyorlar. Yani deniz mahsulü kadar et kesinlikle Japonya'da tüketiyorlar. Resmen bir festivale geldik. Şu anda insanlar parkların ortasında böyle içkilerini içip şu büfelerden bir şeylerini alıp takılıyorlar. Bakalım neler içiyorlar, neler yiyorlar. Buranın yerel bir birası var. Hokkaido, işte Sapporo birası diye. Onu çok seviyorlarmış. Yine gün içinde tadarız. Ama standlar bile çok güzel ya, tertemiz. Ben en çok bunu beğendim Japonya'da ya. Şurada mesela şarap satıyorlar. 60 milimi 700 falanmış. 4 dolar sadece bir bardak şarap. Ki belki bu pahalısı, yani daha uygunları da vardır. Onu demeye çalışıyorum. Japonya'da birçok şeye para öderken bana hiç pahalı gelmedi. Yani burada bilerek zaten ilk defa faizlerden dolayı bir enflasyon yarattılar. Ve bankalarda önceden mesela paranızı yatırdığınızda eksi faiz vardı. Sonra pandemiden sonra ekonomiyi toparlayamadılar ve dolara karşı paraları değer kaybetti. Ülkede ciddi bir kriz oldu. Onlar için çok büyük kriz bu. Yani %5 enflasyon bile burada olay. Çünkü yok, ne faiz var ne enflasyon vardı. O yüzden Japonya'nın son 3-4 yılı bizler için ve dünyadaki birçok turist için gelmeye en uygun dönemini yaşıyor bütçe anlamında. O yüzden birçok şey bize uygun geliyor. Gerçi Türkiye'deki tatil yerlerindeki fiyatları da bildiğim için çok rahatla kıyaslayabiliyorum. Ha Türkiye'nin herhangi bir yerinde para harcamışım tatil için, ha Japonya'da, bunu net açık sizlere söyleyebilirim. Üstüne bir de vize de yok. Rahatça gelebiliyorsunuz. O yüzden Japonya'yı bir düşünün derim. Bu panayır alanının içerisinde şimdi böyle dolaşıyoruz. Burada çok büyük bir balık pazarı var. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Orada böyle okyanustan çıkartılan ne varsa o pazarda sergiliyorlarmış. Bir de burası artık ada bölgesi olduğu için en çok balıkçılığın da olduğu yermiş. Çok güzel böyle parkların, caddelerin içerisinden dolana dolana gidiyoruz. Hokkaido'da da çok fazla sake üretimi var. Bakın haritasını bile yapmışlar. Ama ben size genel olarak bu adanın bir haritasını anlatayım. Biz şuradayız. Böyle etrafından dolanıp trenlerle birçok bu farklı kasabalarına gidebiliyorsunuz. Ben birkaç gün sonra şuralara gitmeyi planlıyorum. Bunun da yukarısı neresi biliyor musunuz? Tam üst tarafı. İnanmayacaksınız ama buranın kuzeyinde, yukarısında Rusya var. Yani düşünün Rusya'nın büyüklüğü. Bir ucu Japonya'da, bir ucu Finlandiya'da ya. Bu kadar büyük bir ülke ve Rusya ile Japonya'nın da kıyısı var. İşte burası Japonya'nın artık son karası. Akabinde buradan denizi geçtiğinizde Rusya'ya geçiyorsunuz. Çok ilginç de bir konum var aslında. İşte Japonya'da bizim Türk dönerini böyle satıyorlar. Gel gösterelim. Bu şekilde aynı yapmışlar ama tabii birazcık böyle yağlı gibi. Yağı görebiliyor musunuz? Böyle lavaşa sarıp satıyorlar. Fiyatları da yukarıda yazıyor. İşte 800 yen civarında, yani yaklaşık olarak 5 dolar. Çok sevdim burayı. Yani bizim şansımıza mı denk geldi bilmiyorum. Ama burada kışın da festivaller yapılıyor. Hokkaido'ya sırf kayak sporları, kış festivalleri, o 1960'lardaki olimpiyatlardan sonra patlamasıyla beraber çok büyük bir turist akını oluşuyor. Devasa kışın böyle heykeller bile yapıyorlar kardan, buzdan. Aslında o kadar soğuk bir yer. Ki biz buraya Tokyo'dan geldik. Tokyo'da yanarken burada akşamları üşüyorsun mesela. O kadar mevsim fark ediyor. 1,5 saatlik bir yolculukla yukarıya çıkıyorsun çünkü. Çok güzeldi burası. Umarım siz de bir gün geldiğinizde denk gelirseniz, böyle bir festival görürseniz keyif olarak dolaşırsınız. Kentin tam merkezine Odori Park diye bir park kurmuşlar. Hemen sağ tarafta gördüğünüz şu kule de şehrin ve bu adanın aslında en ünlü yapılarından bir tanesi. Sapporo Kulesi. Üzerinde sadece saat var. Panasonic markasında koymuşlar. Çok standart, sabit bir şey. Uzaktan bakıldığında Eiffel Kulesi'ni andırsa da çakması gibi. Ama şu beyaz ve kırmızı renkleri Japonya'daki birçok yerdeki kulelerde görüyorsunuz. Çok seviyorlar o renkte, o formda yapmayı. Böyle fıskiyeler etrafında insanlar, çoluk çocuk, sevgililer keyif yapıyorlar güzel bir günde. Çok güzel, çok gerçekten ağzından bu çok güzel sıfatını oldukça çok kullanmış olabilirim. Ama siz de benim yerimde buraları gezerken, bu şehirleri, bu kültürü görerken benim hissettiklerimi anlasaydınız, hissetseydiniz bana hak verirdiniz. Japonya muhteşem bir ülke. Bakın dev bir metropoldeyiz. Ne bir korna sesi, ne bir gürültü, ne bir uğultu. Arabalar bile sessiz.
Çocuklar sessiz ya. Çocuk bağıran çığıran çocuk yok. Hani en fazla şuna şaşırmışlar. O kadar da bir şey düşürdükleri için. İnanılmaz. Şu otomattan bir su alalım hadi bakalım. Tamam, bozuk para verir geriye. At 500'ü. Düşünsene Şafak. Bu ülkede 5 milyon böyle otomat var. Birer tane alıyor. Al birer tane. 1 dolara geldi yaklaşık olarak. Daha uygun satan yerler vardı yarım dolara falan ama şimdi şu kuleye çıkmak istiyoruz, tepeye. Buraya kadar madem geldik yukarıdan manzarayı da bir görelim hadi. Evet, şimdi kişi başı 6 dolar verdik. 150 metre yukarıya çıkacağız. Bakalım şehir tepeden nasıl görünüyor. Güzel de bir hava var. Hadi bakalım. 360 derece şehir manzarasını görebiliyorsunuz. Ayaklarım titriyor. Niyeyse bir korkmadım değil. Şöyle bir de oval yatık yapmışlar bir de camları. O yüzden düşecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Bakın şu düzene uyuma bakar mısınız ya? Burası bir yaya geçidi. Ne kadar simetrik her şey. Güzel bir şehir burası da. Çok güzel bir balık pazarına doğru şimdi yürüyüş yapıyorum. Köpekleri çok seviyorlar. Köpekleri bebek arabasıyla bile gezdiriyorlar. Önceki bölümde size anlatmıştım. Böyle çok huzurlu bir nehir akıyor kentin tam ortasından. Gençler oturmuşlar, dinleniyorlar. Sakin bir kentin keyfini sürüyorlar. Eskişehir hatırlattı bana nedense. Şöyle minicik arabalar kullanıyorlar ve ben birkaç kez taksiye bindim böyle. O kadar rahat ki dışarıdan küçücük görünüyor ama içine bindiğinizde böyle ferah ve geniş, tavanları özellikle ve içlerini görüyor. Gayet her şeyi halledebiliyorlar. Bu sessiz arabalarla, elektrikli arabalarla ve o kadar büyük markaları var ki yani 6 trilyon dolarlık bir ekonomi Japonya. 130-140 milyon kişi yaşıyor. Evet, zengini çok zengin. Evet, gelişmiş bir ülke ama şu ana kadar tanıştığım birçok Japon ki video çekmeyi hiç sevmiyorlar. Fotoğraf dahi çektirmeyi sevmiyorlar. Genelde var ya hani 1500-2000 dolar falan alıyorlarmış ki pahalı bir ülke kira anlamında da burası. Ama inanılmaz markaları var. Yani hangi birini sayacaksın markaların? Dünyadaki en güçlü 3 ülkeden bir tanesi ekonomi anlamında. Ve bunu Japon mucizesiyle başarıyorlar biliyor musunuz? Yani Japonya bugün nasıl başarılı oldu deseniz düşünseniz atom bombası yiyorsunuz. 2 tane yerle bir oluyorsunuz. Savaşı kaybettiğinizi kabul ediyorsunuz. Amerikalılara mağlup oluyorsunuz. O işte Meiji döneminden, o yükseliş döneminden sonra çöküşe geçiyorsunuz. Savaştan sonra ve bu günümüzün Japonya'sını 50 yılda değil 10 yılda kuruyorlar. Buna da Japon mucizesi deniyor. Yani bu gördüğünüz kentleşmenin, bu gördüğünüz harika yolların, eğitim sistemlerinin Japon mucizesiyle bağlı olduğunu o 1950-60'larda aslında gerçekleştirdiklerinde anlayabiliyorsunuz. Ve burayı kim fonluyor biliyor musunuz? Yine atom bombası atan Amerika. Buna değineceğim. İkinci Dünya Savaşı'nda bir Sovyetler bölümü yapmıştım size Moldova'dayken. Orada Japon kısmına da değinmiştim. O bölümü lütfen izleyin. O puzzle'ı daha iyi anlarsınız. Dünya haritasında ve İkinci Dünya Savaşı'nı. İşte yara almış bir ülke bugün 6 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip ama. İnanılmaz güzel balıklar görmeye başladım. Kokuları da geldi. Balık pazarındayız. İşte bu yengeçleri göreceğiz. Okyanus yengeçleri. Buranın kavunu çok meşhur. Bu bölgede üretiliyor bu kavunlar ve şu küçücük kavun 22 dolar civarında. Kabuklu deniz mahsullerini görüyorsunuz. Dev yengeçler. Bunun yengeç avcıları vardır. Discovery Channel'da nasıl yakalandığını falan görebilirsiniz ama tabii Japonlar da yakalıyor bunu. Alaska'daki Amerikalılar da. Şunun tanesi 8500 yen yani 40 dolar. Bu şekilde açıp tattırıyorlar galiba. İçeride yiyorsun. Buraya kadar gelmişken bir dev okyanus yengeci de yeriz. Biz de bakalım. Devasa bir okyanus yengeci görüyorsunuz. Böyle turunculaşmış bir yengeç. Pişmiş mi bilmiyorum. Şu elimin 2-3 katı ve fiyatı yaklaşık olarak 120-130 dolar. Tek bir yengeç. Tabii bunu Çin'e falan da satıyorlar. Çin'de çok daha büyük paralara gidiyor. Dünyanın en büyük okyanus balıkçılığını yapan ülkesi burası. Az önce size söyledim ya kavun çok değerli. Buranın kavunu da çok meşhur diye.
Kavunla balığı aynı yerde satıyorlar ve bu kavunları hediye olarak da evlere götürebiliyorlar. Çok ilginç. Şöyle gezelim. Gayet tertemiz, pırıl pırıl. Balık yumurtası, havyar. Bunun yumurtası diyor. Arigato gozaimasu. Hayatımda gördüğüm en temiz kokan balık pazarlarından biri. Şuna bak. Hediyelik eşya gibi paketlemiş yengeci Şafak. Şu bir tane yengecin kolu. Bunları makasla kesiyorlar kabuklarını. O yüzden makasla satıyorlar mesela. Bak bu gördükleriniz bu restoranda yiyeceğiniz yemeklerin maket hali. Birebir aynısını yapıyorlar. Yani görsel olarak da tabağın şekline, ürüne kadar görebiliyorsunuz. Dünyanın en büyük yapay yemek tabakları yapan ülkesi aynı zamanda. Şu istiridyelere bakın. İstiridye sevenler benim ne demek istediğimi şu an anlıyorlardır. Devasa istiridyeler ve fiyatları oldukça uygun. Şöyle 5 tanesi 1000 yenmiş. Yani sadece 6 dolar falan. Tanesi 1 dolar, 1,5 dolara geliyor Japonya'da. Kocaman vantuzlu ahtapot bacağı biliyor musunuz? Şurada salyangozlar var. Şu balina eti olabilir. Bu mesela özel bir orkinos balığı muhtemelen paketlemiş de onun küçücük parçası 10-15 dolar. Böyle tezgahları var. Çok ilginç şeyler var. Düşünsenize. Bunlarda akıl almaz bir deniz endüstrisi var. Kara yetmiyor. Denizlerde yosun üretiyorlar. Çünkü çok fazla yosun tüketiyorlar. Bu gerçek mi? Gerçek değildir ya. Bozulmuş ya cam. Ama gerçek mi? Evet. Is it real? Inside no, this is real. İçini boşaltmışlar bu yengecin. İşte bu bir tek yengeç. 3 kişi doyar. Gövdem kadar var. Bu kadar büyüğünü hiç görmemiştim. Japonya'da bunları yiyorlar işte. Bu pazarın ismi Nijo Market olarak geçiyordu. Şöyle arkaya doğru da girilebiliyormuş. İçerilere doğru girip bakmak istiyorum. Başka farklı ne göreceğim diye. Şurada istiridye yiyorlar. Bakın hemen önünüzde açıp sashimi de yiyorsunuz. Canlı canlı. Kurutulmuş deniz mahsulleri, kalamarlar, balıklar, ahtapotlar, balık yumurtaları, somonlar bakın şurada. Ne ararsanız deniz mahsulüyle ilgili bulabiliyorsunuz. Şurada canlı canlı yengeçler var. Az öncekiler hep ölülüydü. Bu canlı mesela. Ama en ilginç yanı balık kokmuyor. Yani balıkhaneler genelde kötü kokar. Bir kokusu vardır ya, hiç öyle bir yer değil. Tertemiz. Japonya'da balıkhane bile pırıl pırıl. Şehirde binlerce restoran var. Aslında bu bölge ramenleriyle ünlü. Onu sonraki bölümde ya da akşam yerim, ona bakarız. Ama az önceki balık pazarında çok güzel balıklar ve işte oysterlar, istiridyeler görmüştük ve canımız çekti. Orayı çok beğenmedik. Restoranlaşma iyi değildi. Şöyle bir yer bulduk. İsmini tam anlamadım bile. Salt Moderate diye. Bu saatlerde de %50 indirim oluyor birçok yerde deniz mahsullerinde. Burada şimdi istiridye yiyeceğiz. Girelim bakalım. Böyle gayet şık bir yer. Direkt barda oturup istiridyeleri önünüzde açıyorlar ve yiyorsunuz afiyetle. Tam bir Japon mekanı. İstisnasız bütün mekanlarda soğuk havlu geliyor. Japonya'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Böyle önce bir temizleniyorsunuz, sonra yemeğinizi bekliyorsunuz. Ve büyük an geldi, böyle kocaman bir tepside getirdi ve o kadar etli ki şimdi bunları yiyeceğiz. Seversiniz sevmezsiniz ama ben buna bayılıyorum. Her gittiğim ülkede de yemeye çalışıyorum. Şafak da ilk defa falan yiyor. Nasıl? Harika. Akıyor. Birçok insan yemez bizim. Evet. Çoğu insan sevmez bunu. Sevenler de hasta olur. Afiyet olsun. Uber çok iyi çalışıyor Japonya'da ve şehir içinde birçok yere böyle 5-6 dolara gidebiliyorsunuz. Bu tecrübeyi de hadi gelin size göstereyim. Japonya'daki taksilerde çok rahat, çok saygılılar, çok düzenli ve sistemli. Şimdi çağırıyorum. Güzel bir park var. Park gezeceğiz birazcık da. Ha geldi bile bak. 2 dakika içerisinde burada. İnanmayacaksınız. Az önce konumu yanlış görmüşüm. Bir panik oldum. O yüzden çekmeyi unuttum. Geliyorlar, kapıyı açıyorlar. Arabadan inip ellerinde böyle çok kibarlar ya. Yani kendini çok şımartılmış hissediyorsun. Taksiye bindik, gidiyoruz şimdi. Arigato gozaimasu. Thank you. Bye bye. Gerçekten yani o kadar kibar insanlar ki kapıyı açarak ilk arabaya size karşılamaları bile naifliklerinin göstergesi. Çok güzel bir parka geldik. Burada bir dünya park var. Yeşiliyle, doğasıyla çok ünlü bir yer bu bölge. Aynı zamanda yanar dağlarıyla da çok meşhur. O yüzden sıcak sular
çıkıyor buradan. Bizdeki Afyon gibi düşünebilirsiniz. Kaplıcaları var. Onsen diyorlar buna da. Bu geldiğimiz parkın ismi de şu. Nakajima Parkı. Bu parkın içerisinde biraz dolaşacağız bakalım. Güzel miymiş? Bu kaçıncı seviye ya? Şu huzurun güzelliğine bakar mısınız? Parkın içerisinde böyle çok tatlı göl de var. Ortada bir tane çift görüyorsunuz. Kayıya almışlar böyle kürek çekerek aşk yaşıyorlar. Az önce Instagram'da da paylaşım yaptım. Bakarsınız bir hayalin peşinde hesabıma. Ben buraları gezerken ne hissediyorum biliyor musun? Neden? Yani neden bizde de böyle güzel parklar yok? Neden biz de daha iyi şartlarda yaşamıyoruz? Neden biz de bu kadar rahat, güvenli bir ülkede değiliz? Neden mesela birçok alanda kendimizi daha çok geliştirebilme imkanımız varken neden yapamıyoruz? Neden birçok genci, yaşlısı artık başka ülkelere gitmek için çırpınıyor? Neden bizim kentlerimizde bu kadar güzel parklarımız yok mesela? Neden demekten yoruluyorsun bazen gezerken. Herhalde bana seyahat etmenin verdiği en acı taraf farkındalık oldu. Ve en çok buna üzülüyorum. Neden demekten bazen yoruluyorum ve kalbim ağrıyor. O yüzden böyle iyi ülkeler gördüğümde de keşke diyorum biz de en azından şunları biraz alsaymışız. Yani bizim kentleri, İstanbul mesela, nefes alacak yer mi var İstanbul'da? Her yer AVM. Üzülüyorsun abi. Burayı görünce hissettiğim bu oldu. Umarım çocuklarımız bizim bu yaşadıklarımızın çok daha azını yaşarlar. Biz de onlara verdiğimiz bu bayrak devrini, bu bayrak yarışını gururla, daha mutlu bir şekilde onların hayatlarını daha iyi idare ettirecekleri, yaşayacakları bir sosyal şartlarda ülke bırakırız onlara. Bu videonun da konusu bu olsun. Japonya'nın. Şuna bak ya. Yani film seti gibi abi. Gerçekten çok özendim buna. Şimdi bu kadar özendik ama birazcık da nasıl başardıklarından bahsedelim. Mesela dünyanın en dakik trenleri burada. Ortalama gecikmesi sadece 18 saniye. Ülkenin %70'inden fazlası dağlık. O yüzden dedim ya arazileri yok. Yosunları bile denizde özel alanlarda üretip o şekilde yemeklere dahil ediyorlar gıda sistemlerine. Türkiye'nin yarısı kadar bir ülke burası. Yılda yaklaşık 1500'den fazla deprem oluyor ama neredeyse hiç kimse ölmüyor. Zaten bunu haberlerden de biliyorsunuzdur Japon mühendisliğini. Nüfus olarak 130 milyon kişinin yaşadığı dünyanın en çok gayri safi milli hasılasına sahip 3. ülkesi. 6 trilyon dolar civarında. Bu ülkede yaşlılar için kullanılan bebek bezi bebekler için kullanılan bebek bezinden daha fazla mesela. Çünkü nüfusun 1/3'ü 60 yaş üstü. Etrafınızda gördüğünüz insanların ortalama yaşam süresi 84 yıl. Yani burada 60 yaşında olmak orta yaş değil, gayet aslında genç bir yaşa denk geliyor. Bizden 6 saat uzakta yaşayan bu dünyanın en kalabalık 11. ülkesinde 6000'den fazla ada var. Güneyinde Okinawa diye çok ünlü bir adası varken kuzeyindeki bu bulunduğum adada en ünlü yerlerinden bir tanesi Hokkaido bölgesi. Buranın da işte başkentindeyiz şu anda. Burada amacım kırsala gelmek demiştim ya. Mesela Tokyo'yu gösterdim size. Dünyanın en kalabalık kentiydi. Biliyor musunuz mesela Japonya'da hükümet insanlar Tokyo'ya gelmesin ya da Tokyo'dakiler gitsin kırsala gitsinler diye para veriyor. Mesela çocuk da yaparlarsa, iş de kurarlarsa örnek veriyorum 1 milyon yen veriyor. Çünkü nüfusu artık Tokyo'da toplamak istemiyorlar. İşte benim de aslında amacım kırsaldaki hayatları, köyleri, evleri görmekti. Daha henüz size kırsal göstermesem de. Daha sonraki bölümlerde trenlere binip kırsallara gideceğiz. O yüzden kanala abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Şu ana kadar da videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yazın arkadaşlar. Denizciğim Japonya harika geziyor. Severek izliyoruz. Biz de ekranların başındayız. Sana iyi geziler, bize iyi seyirler gibi artık gönlünüzden ne kopuyorsa yazabilirsiniz. Bu çünkü algoritma için bizim için değerli. Şimdi bu ülkenin Japonya'nın %60'ından fazlası herhangi bir dine inanmıyor. Şinto gibi yaşayıp Budist gibi ölüyorlar. Ve bu insanların gelirleri düşündüğünüz kadar çok değil. Hani demiştim ya az önce 1500-2000 dolar kazanıyorlar genel olarak. Ama bu parayla yaşayabiliyorlar ve şu ana kadar Japonlarla konuştuğumda bir şeyi hep merak ederdim. Hani hep o Japonya'da intihar oranlarının çok fazla olduğu, insanların yalnız ve depresyonda olduğu söylenir ya haberlerde. Sırf bu yüzden giderler animeyle evlenirler. Yani düşünün Pikachu senin en sevdiğin animen, gidiyorsun resmi olarak Pikachu ile evleniyorsun. Düğününü bile yapıyorsun. O kadar bu anime hayatına ve yalnızlığa da aynı zamanda aslında aşinalar. Ama sorduğum soru şuydu insanlara. Mutlu musunuz? Yani
Japonlar bu ülkeye geldiğinizde evet saygı muhteşem ama güler yüzlü insanlar. Ve şu ana kadar konuştuğum çoğu Japon evet mutluyum diyor. Ve büyük bir çoğunluğunun pasaportu bile yok biliyor musunuz? Konuştuklarımın içerisindekilere göre söylüyorum. Hatta Türkiye'den geldiğimi, İstanbul'dan geldiğimi söylediğimde inanamıyorlar. Çok gitmek istediklerini söylüyorlar. Gidin diyorum ama çok pahalı diyor. Yani Japon Türkiye'ye gelmek için pahalı dedi. Sonra dedim ki neyi pahalı? İşte uçak bileti 600-700 dolar dedim. Ya dedim sonra düşündüm. Demek ki her şey davulun sesi özellikle uzaktan hoş geliyor. Buradaki insanlar bile bizim ülkemize örnek veriyorum gelmek için pahalı diyebiliyor. Mesela bu çok ilginçti. Çünkü o hani Norveç'teki, İsviçre'deki o dünyaya bakışları ve refah satın alma anlamında söylüyorum. Mesela Japonya'da yok. Bunu konuştuğum insanlardan da öğrendiğim için söylüyorum. Şimdi Canon, Mitsubishi, işte Honda örnek veriyorum ilk aklıma gelen markaları hepsi Japon. Bu kadar büyük ekonominin döndüğü ülkede aynı zamanda ne yazık ki intihar ormanları da var. Hani az önce mutlular dedim ya. Mesela Fuji Dağı'nın yakınlarında intihar ormanları var. Ve şu an günümüzde oralara kameralar koymuşlar. İnsanlar intihar etmesinler, engelleyelim diye. Yani bu kadar aslında ikilemin de olduğu bir ülke burası. O yüzden Japonya'yı gerçekten insan gezmek istiyorsa derinlerine bakarak araştırmalı, okumalı, ön yargılarından kurtulmalı ve aslında birçok şeyin hayatımızda gerçekten uzaktan çok iyi göründüğünü kabullenmeliyiz. Mesela bize de çok şey diyorlar. O kadar dünyayı geziyorsun. Hep böyle pozitif görünüyoruz değil mi? Ama öyle değil. Yani bizim de içimizde ne fırtınalar kopuyor örnek veriyorum. Dertleniyoruz. Ve günün sonunda bizim de aslında bazen davulun sesinin uzaktan hoş geldiği anlarımız oluyor. Bence Japonya'da böyle çok bizim bilgi sahibi olmadığımız, ön yargılı olduğumuz ve tabiri caizse hurafelerle bilgilendirildiğimiz bir ülke olduğunu düşünüyorum. Bu benim 3. kez Japonya'ya gelişim. Tanıştığım insanlar da var, Türkler de var. O yüzden böyle bir yorumlamak istedim. Şimdi bu yorumlamayı yaparken benim bazı araştırmalarım da yok değil tabii ki. Önceki bölümlerde de size bunu anlatmıştım. Şimdi bu Japonya eskiden o kadar kapalıymış ki buraya herhangi bir turistin girmesi yasakmış. Aynı zamanda bir Japon da çıkamazmış. Ta ki Meiji dönemine kadar. Bu Meiji döneminde Japonya aydınlanıyor, büyüyor ve 2. Dünya Savaşı'na kadar da özellikle Çin dahil Tayland'a kadar hükmediyorlar bu coğrafyaya. Bu savaşlardan sonra ders aldıkları bir kültür tabii ki var. Yani Japon ahlakı ve kültürü önceden de zaten bu şekildeymiş. Yani daha çok aile terbiyesi, eğitim, anlayış, ahlak bunların erdemleri zaten. Ama günümüzde bunu biraz daha modernize edip daha adaplı, edepli, başkalarının haklarını koruyarak yaşayacak şekilde bir eğitim sistemi kurmuşlar. Aslında Japonya'yı Japonya yapan en temel şey bu eğitim ve ahlakın hayatlarını dinle beraber felsefi olarak entegre edilmesi. Ne demiştim size Şintoizm'de? Buradaki bir ağacın dahi canının, ruhunun olduğuna inanıyorlar. O yüzden ona dokunmaya kıyamıyorlar. Hayatlarını da işte bu şekilde yaşıyorlar ki bir insana düşünün. Hani ağaca kıyamayan insana dokunamaz bile. O yüzden bu kadar saygılılar. İşte bu aynı ülkede otakular var. Mesela animeye aşık olup onunla evlenmeye çalışan, çocuk yapmayıp köpeği alıp arabasıyla gezdiren, önceki bölümlerde anlattığım yapay robotlar alıp onu bir bebek gibi büyütüp havaya atan bir toplumda ortaya çıkabiliyor. Ama sizi temin ederim ki Japonya'ya geldiğinizde ki bence ölmeden önce her insan hayatında bir kez Japonya'yı görmeli. Çünkü muadilini şurada gördüm diyemiyorum. Bunun temel sebebi ne biliyor musunuz? Bu cevaplar bu. Yani burası fütüristik bir yer. Yani gelecekten sanki ışınlanmış, muadilini kültür anlamında hiçbir yerde göremeyeceğiniz farklılıklara sahip. İnsanların karakterlerinden tutun da mekanlardaki saygılarına, ya bu ülkede bebek hissini yaşamaları için insanlar robot bebek satın alıyor. Böyle havaya atıp böyle karnını burnunu falan oynuyor. Bunu hangi ülkede görebilirsiniz ki başka? Bu bile bence yeterli bir sebep ne kadar farklı bir ülke olduklarını anlamanız açısından. O yüzden biz hani beni de gezdirinde bir sürü kart yaptık. Phuket'ini, Bali'sini belki Japonya'yı da koyarız. Oradan bizim kartlarımızı alıp dünyayı gezen binlerce insan şu an olmaya başladı. Çok teşekkür ederim. Instagram'da da 100.000 kişi olduk. Hani beni de gezdirinden kartlarımızı alıp dünyayı gezin. Kendi reklamımızı yapalım ama Japonya kartını çıkarırsak haber de veririm. Bunu yapması amacımız hep buydu biliyor musunuz? Siz haberdar oluyorsunuz birçok şeyden ama gezmek için cesareti bulamıyordunuz. Bu videolar, bu rehberlerimiz umarım size de kaynak oluyordur. Bence o yüzden bak tamamen kalbimden geldiği için şöyle parkın ortasında söylüyorum. Bu farklılığı yaşamadan insan bence
gözü açık gider derler ya tabiri caizse. Tabii her şey ekonomiyle bağlantılı. Umarım hepinizin ekonomisi çok iyi olur. Umarım sizler benden daha çok gezersiniz ama eğer imkanınız varsa arkadaşlar hayatınızda bir kere Japonya'yı kesinlikle görün. Bak vize de yok zaten. Ben de size her şeyi anlatıyorum. Beni de gezdirin de kartımız çıkarsa oradan alırsınız. Daha ne olsun, her şey hazır. Geri dönüş yolundayken şöyle bakın huzurla Japonlar akşamüstü keyif yapıp dinleniyorlar. Bir dünya ördek de var şurada baksana. Yabani ördek. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Bu sefer de metro ile gidelim. Hadi gelin. Sappora'daki metro nasılmış bir de bunu tecrübe edelim. Yine bence de birebir Tokyo'daki gibi aynı sistem olacak. Durağın ismini yazacağız. Şuradan direkt biletimizle geçeceğiz. Para ver Şafak. Ha, bunu 2 yapalım. 420 oldu. Tamam ya çözdük. Bundan sonra Japonya'da her yere gideriz. Tek sorun sürekli bozuk para vermeleri. Başka hiçbir sorun yok. Biletleri aldık. Bir tane mi verdik? İşte 2 tane. Koş koş koş. Geldi. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Geldik bile. Sadece bir durak. Çok hızlı bir şekilde burada da ulaşımı sağlayabiliyoruz. Artık Japonya'da her yeri gezeriz. İyice öğrendik. Çıkalım. Baksanıza vızır vızır herkes bir koşuşturma halinde. Herkes bir yere yetişiyor. Bununla da çıkıyoruz biletimizle. Bu şekilde. Bunu atmamak gerekiyor. Tokyo'da size anlatmıştım. Şimdi asıl güzel bir akşam yemeği yiyelim. Yukarıya çıktık. Bambaşka bir dünya karşıladı. Yine neon ışıkları, kalabalık bir meydan. Oradan oraya koşan Japonlar. Geniş bir cadde. Hay. O genki desu ka? Hadi bakalım. Baksanıza şu tabelalar falan çok fantastik ya. Çizgi filmin içindeymişsin gibi hissediyorsun. Ve burada hiç turist yok. O Tokyo'da gördüğümüz turist kalabalığını burada görmedik. Havaya bak. Cam gibi bugün. Çok şanslıyız. Bir de güzel yemek yedik mi? Of! Bizden kralı yok. Çok güzel bir kare oldu. Şurada gideceğimiz restoran. Az kaldı. Burada Cyber City diye bir yer var. Bunun en alt katında Deniz Mahsulleri restoranı var. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Şimdi 24.000 yen verdik. Nereden baksanız kişi başı $80. Arigato gozaimasu. Bu restoranda sınırsız yeme, içme hepsi dahil. 90 dakikamız var. Size gösterdiklerimizden de yiyebileceğiz. Ay, oğlum et de dahilmiş. Yiyebileceğiz. İnanılmaz. We can drink everything here, right? Okay. Aman Allah'ım. Şafak şuraya bak. Oo, bunların hepsini yiyebiliyorsun. Bunlar da dahil. Şuraya bakın, hepsi dahil. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani $80 veriyorsun sadece. Bunların hepsini yiyebiliyorsun. Aşağı bak, bundan pişirelim. Bu ne, gerçek mi bu? Arigato gozaimasu. Abi rüya gibi bir yer. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum şu anda. İşte az önce yüzlerce dolara satılan aynılarını böyle bir restoranda sınırsız 90 dakika yiyebiliyorsunuz. İşte Deniz Pehlivan sizlere yine çok güzel bir trik göstermiş oldu. Ya Wagyu etlerine kadar var, Wagyu. Hani biz onu her gün yediğimiz için burada zaten bu çok özel, bunu yemek istiyoruz. Yani dünyanın nerelerine gittim, böyle bir tecrübeyi ben de ilk defa yaşıyorum. Yani elimden büyük, şunun kalınlığına bakar mısınız? Dünyanın en değerli yengeçlerini yiyeceğiz, bakalım nasıl olacak. Kız geldi şimdi, bakın böyle pişti. Bunlar zaten hazır diyor, ısıtıp geçin dedi. Şu şekilde yengeçleri parçalıyor. Direkt içinden çıkarıp makasla yiyeceğiz. Arigato gozaimasu. Ben de ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Yani hiç böyle bir şey görmemiştim. Ya bunu ben birkaç kere yedim haşlamasını. Bu şekilde ızgara nasıl olacak bakalım. Abi ete bak. Allah Allah. Abi ete bak. Oo. İçinden var ya kocaman etler çıkıyor böyle. Bakın. Şafak. İnanılmaz. Hayatımda yediğim en iyi şeylerden biri olabilir.
Bir dakika. Rüya gibi. Şu da asıl kısmı, bacağının kalın olan kısmı. Vallahi umarım ekranda görüyorsunuzdur. Bunların nasıl şeyler olduğunu bilenler zaten şu an muhtemelen çıldırıyor. Şak bu pişti. Baksanıza bugünkü akşam yemeğimiz bu. Şöyle bir yaratık. Aman. Of. Bembeyaz bir et. Durumu anlatacağım cümleler bende bitti. Afiyet olsun, bir rüyadayım. Bir hayalin peşindeyim ve içinde yaşıyorum. Teşekkürler Allah'ım. Yani son yıllarda hayatımda yediğim en heyecanlı yemeklerden bir tanesi. Şimdi farklılarından da aldık. Onlardan da deneyimliyoruz. Şöyle şafak içini açıyor makasla. Bak bembeyaz et. Nasıl? Elin ayağın titriyor. Gerçekten en son yine yorumlayacağım. Şu anın biraz keyfini çıkarmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Nasıl geldi? Şu ete bak, 100 gram var şafak bu. Ay kral. Bu birazdan bizde kesinlikle protein zehirlenmesi yapacak. Bazı insanlarda bozar biliyorsun değil mi? Tabii ki bozar. Kötü de gelebilir çok fazla kullanmak. Harika. Bugünü unutmayacağım. Keyfini bilenler şu an ekmek banıyordur ekrana. Afiyet olsun bize. Şimdi biz Fethiye'de denizci bir ailenin çocuğuyuz. O yüzden deniz mahsulleri hani gerçekten ben ıstakozla falan büyüdüm. İnsanlar inanmıyor. Şafak da çok hakim. Aç bakalım yengeci. Şimdi ekranda izleyenler şey diyecek şu an. O ne ya, o yenir mi? Yumurtası. Bak bu yumurtası mesela. Ama işte bunun da hastaları var, biz onlardanız. Harikadır tadı. Rüya gibi bir gün. Yani yemek güzel değildi, benim için rüya gibiydi. Eğer Japonya'ya gelirseniz böylece işte bu sınırsız et restoranları, tavuk restoranları, deniz mahsulü restoranlarını tecrübe etmenizi öneririm. Şimdi burada iki tane çok ünlü market zincirleri var. 7-Eleven ve Lawson arkamdaki gibi. Bakalım Japonya'daki marketlerde ne satıyorlar? Size biraz onu da göstereyim gelin. Bu marketler 7/24 açık oluyor ve aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım ilginç ne varmış. Yani çoğu ülkede daha önce görmediğim markalar, ürünler ki çayı falan çok severler, soğuk sıcak fark etmeksizin. Böyle onların satıldığı bir soğuklar kısmını görüyorsunuz. Şu biraları çok meşhurdur. 200 civarıdır genelde de. O da yaklaşık olarak $1,5 falan yapıyor. Burada soğuk sıcak kahveler, meyve suları, keza burada bak sütlü çaylar, Lipton'un. Burada tostlar var. Bunları direkt alıyorsunuz. Hemen şurada pişiriyorlar. Isıtıyorlar daha doğrusu sizin için. Burada kurutulmuş meyveler var. Kirazlar, şeftaliler, elmalar. Hazır yemekler var noodle gibi. Onlardan yiyebiliyorsunuz. Burada hazırlanmış direkt böyle alıp yiyebildiğiniz meyveler kısmı var ama şu küçücük ananaslar böyle minik bir pakette mesela $1,5-2 geliyor yaklaşık olarak. Burada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şu muzlu kekleri. Bunlar çok güzel oluyor. Böyle acıktığınızda direkt alıp yiyebilirsiniz. Bunlar da genelde 198 yenmiş işte $1,2 falan. Burada sıcak bir şeyler var. Yani tavuğa falan benziyor galiba. Neymiş? Köfteli bir şeymiş bu. Şurada domuz var. Sosis gibi. Burada kızartılmış tavuk yapıyorlar. Bunu da böyle hazır alıp yiyebiliyorsunuz. Bunlar Japon cipsleri. Baksana üzerinde böyle tatlı tatlı anime karakterlerini koymuşlar mesela. Bunlar da genelde $1 civarında oluyor. Böyle yine salamlar yapmışlar mesela kurutulmuş gibi ama bunlar tabii domuz olanları da var, beef olanları da var. Ona göre bakıp almak gerekiyor. Eğer bu konuda hassasiyetiniz varsa buna dikkat etmek gerek. Çerezleri çok güzeldir. Şöyle karışık kajulu majulu bir sürü şey var. Bu sadece $1,5-2 falan denk geliyor yaklaşık olarak. Bunlar da noodle, ramen. İçinde tavuk oluyor ya da et oluyor. Direkt burada sıcak suyu koydurup yiyebiliyorsunuz hızlı bir şekilde ve sadece 183 yen yani $1,2. Ya nasıl Japonya bu anlamıyorum. Mesela bakın şöyle bir Şili'den gelmiş şarap var. Sadece 582 yen. Ya $4 bile değil bir şişe şarap. Yani o yüzden marketler bile gayet 3 aşağı 5 yukarı Japonya'da bu fiyatlarda ve yorumu siz yapın. Bence gayet iyi. Ama yine söylüyorum asla aç kalmayacağınız bir ülke burası. Gece oldu yine her yer bakın neon ışıklarıyla kaplandı. Işıl ışıl. Şöyle dolanalım. Dün akşam da burada çok güzel bir Nikki diye bir whisky lounge bara gittik. Orada biraz takıldık. Sonra baygın uyumuşum. Bugün şansımıza böyle biraz bulutlu bir günle merhaba diyoruz. Sizler onu tabii ki bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Bir sonraki bölümde Japonya'da biraz size rehberler çıkartıp
bütçesel şeyler anlatarak video yapmayı planlıyorum. O yüzden hanımlar beyler izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel yorumlarınızı ve rekor beğeniyi de beklerim. Sonraki bölümde de size güzel şeyler anlatacağım. Bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Amacım buradan Rusya sınırına kadar gitmek. Her ne kadar sınırı olmasa da. Yani düşünün, Japonya Rusya sınırına gidip orada bir çekim yapan nadir Türk'ten biri olabilirim. Ama bilmiyorum. Daha tam planlama yapamadım henüz. Bakacağız ona. O yüzden sonraki bölümlerde yine heyecanla sizlere güzel şeyler paylaşmayı planlıyorum. Ben Deniz Pehlivan. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Japonya'dan görüşmek üzere. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.